Öğrenci şehri Eskişehir'e hoş geldiniz. Şu anda Sazova Parkı'ndayız ve arkamda görmüş olduğunuz Eskişehir'in önemli sembollerinden bir tanesi Masal Şatosu. Devasal bir yapı ve çocuklar buraya bayılıyor. Sazova Parkı 400 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve içerisinde bilim ve uzay merkezi var, hayvanat bahçesi var, sualtı dünyası var ve masal gemisi var. Özellikle Sazova Parkı hafta sonu ziyaret etmek isteyenlerle tıka basa doluyor. Buyurun beraber bu parkı turlayalım. Sazova Parkı'nın içerisinde şöyle gördüğünüz gibi küçük büfelerin olduğu bir alan var. Burada ağırlıklı olarak dondurma, mısır, işte süt mısır, bardak mısır, közde mısır gibi şeyler var. Bunun dışında işte tosttur, sandviçtir gibi yiyebileceğiniz aperatif şeyler bulunuyor. Çocuklar için şekerler, pamuk şekerler vesaire var. Zaten Sazova Parkı ağırlıklı olarak çocuklara hitap ediyor. Çünkü içindeki bilim ve uzay merkezi ile hayvanat bahçesi aynı zamanda en başı çeken masal şatosuyla masal gemisi burada çocuklar için inanılmaz derecede eğlenceli. O yüzden sadece Sazova Parkı'nda çocukları için gelen aileler bulunuyor. İnternette böyle romantik vakit geçirmek için çiftler Sazova Parkı'nı tercih edebilirler yazıyor ama sen ne dersin? Romantik mi sence? Hiç alakası yok. Niye? Biz böyle el ele tutuşsak seninle Sazova Parkı'nda şöyle püfür püfür güneşin altında. Vallahi hiç romantik değil. Belki çok kör saatlerde gelirseniz o zaman romantik olabilir ama şu an hayır. Hafta sonu falan mümkün değil. Bayramda hiç değil yani. Şimdi Sazova Parkı'nın önemli olan noktalarından bir diğerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz hayvanat bahçesi. Ancak inanılmaz bir yoğunluk var ve bir kuyruk var. Ta buradan başlıyor, devam ediyor ve sonunu göremiyoruz. Ufuk noktasında kayboluyor insanlar. O nedenle biz içeriye giremiyoruz çünkü vaktimiz kısıtlı. Bu kuyruk da bu güneşin altında beklenmez. Hayvanat bahçesini hızlı bir şekilde es geçiyoruz. Eskişehir'in neyi meşhur? Çiğ böreği meşhur. Biz de onu yemeye geldik şimdi. Yanında da üzüm suyu istedik. Üzüm suyunu hani meşhur mu falan filan dedik ama al bu senin olsun. Meşhur değil abi ama dedi. Güzel tadı var. Alın için dedi. Biz de aldık. Şöyle üzüm suyumuzla beraber şimdi çiğ böreğimizin tadımını yapacağız sizlerle beraber. Normalde benim annem de çiğ börek yapıyor evde. Ama şunların yarısı kadar annemin yaptığı. Böyle küçük küçük oluyor. Normalde kıyma, yufka ve baharattan oluşuyor. Bunu kızartınca çiğ börek oluyor. Ama ustanın eli deyince tabii bambaşka oluyor. Nasıl, güzel miydi bunun tadı? Çok güzeldi, efsaneydi. Ben de bakayım. Güzel, evet. Çok iyi. Bunu da çok sevdim. Vallahi çok güzel. Şimdi normalde bir porsiyonda 5 tane oluyor. Ama biz belki yiyemeyiz diye düşünerek yarım porsiyon aldık. Yarım porsiyonda da 3 tane veriyorlar. Yanında da şu şekilde Eskişehir'de yöreye özgü zeytinyağlı ve aynı zamanda turşuları da var. İkram ediyorlar. Acı. Acı. Şimdi bunu yapan çeşitli yerler var Eskişehir'de. Eminim hepsi güzeldir. Ama Kırım aileleri bunları daha güzel yapıyormuş. O yüzden o ailelerden birinin yapmış olduğu yeri tercih ettik Odunpazarı'nın içerisinde. Siz de hani nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Şehrin merkezinde de var. Odunpazarı dediğimiz tarihi bölgede de var. Veya çevrede de var. Eskişehir'in merkezi olmayan etrafında da çiğ börek yapan yerler var. Siz gezerken gezi lokasyonunuzda size uygun olan bir yeri tercih edip yiyebilirsiniz. 5 tane yenirmiş bu arada.
Yenir değil mi? Çok inceler. Eskişehir'in tarihi ve kültürel açıdan en önemli yerindeyiz. Neredeyiz? Tarihi Odunpazarı evlerinin olduğu bölgedeyiz. Böyle şirin mi şirin, şeker mi şeker sıralı bir şekilde Odunpazarı evlerini görmektesiniz. Burası Kurşunlu Camii Sokağı. Şimdi o bölgeye doğru ilerliyoruz ve Odunpazarı'nın içerisini yavaş yavaş keşfediyoruz. Bütün müzeler burada. Neredeyse Eskişehir'in gezilecek yerlerinin %70'ini Odunpazarı'nın içerisinde bulabilirsiniz. Ve buraya geldiğinizde yorulmadan da bir orada çay içip, bir burada kahve içip, bir burada hafif pasta börek yiyip vaktinizi geçirme şansına da sahipsiniz. Tarihi Odunpazarı evlerinin yanı başında Kurşunlu Camii ve Külliyesi'ndeyiz. Kurşunlu Camii ismini kubbesindeki kurşundan alıyor. Burası 1517 yılında Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılıyor. Kime yaptırılıyor? Acem Ali'ye yaptırılıyor. Acem Ali, namı diğer Alaaddin Ali Bey, Mimar Sinan'dan önce Osmanlı döneminde ilk mimarbaşı olduğuna inanılan kişi. Şimdi biz Kurşunlu Camii Külliyesi'nin içerisindeyiz ve burada Odunpazarı Belediyesi Lüle Taşı Galerisi var. İçeride de şöyle küçük, sevimli, minik bir canavar var. O da bize yardımcı oldu, gösterdi, nerede ne var tanıttı, Lüle Taşı hakkında bilgiler verdi. Gezeceğiz, göreceğiz bize anlattığı şeyler hakkında. Biz de küçük bir tur yapacağız. Ne buldun? Çok değişik takılar. Baksana çok farklı. Sanki denizden çıkarılmışlar gibi değil mi? Üzerleri mercan kaplanmış. Ve boyaların renginin Bak tonu şunlar da çok çok güzel. iyi. Şunlar çok iyi. Bence şunlar mükemmel. Bunlar ne kadar? Teşekkür. Onlar çelik, üzeri mine işçiliği var üzerinde. Özel yapımdır. Atölyede özel olarak.
Şimdi biz Eskişehir'in Porsuk Çayı'nda meşhur gondola binmeye geldik. Sıra bekliyoruz. 7 numaralı gondol, bizim gondolumuz. Ama o 2 diyor. Neyse bakacağız. Bildur çok heyecanlı. Gondol turumuza başladık. Çok güzel. Porsuk Çayı üzerinde motorlu bir gondolla şöyle ilerliyoruz. Keşke dışarıdan size gondolumuzu gösterebilseydik ama ne yazık ki öyle bir şansımız yok. Bizi çeken kimse yok. Biz Bildur'la bir şekilde devam ediyoruz. Arkada da kaptanımız var. Şöyle Porsuk Çayı'nın etrafında ponçik ponçik gidiyoruz. Bildur Hanım, nasıl gondol gezimiz? Harika. Memnun musun? Çok sevdim. Su tutmadı değil mi? Tutmadı. O kısmı sen düşün. Evet ya beni tutuyor normal. Sabıkalı. Nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Oh püfür püfür diyeceğim ama değil. Şapka yok, güneş kremi yok, hiçbir şey yok. Koşa koşa geldik saat 10'da. Turlardan önce yetişelim de işte bir şekilde binelim diye. Turlar bizden önce yine yetişmeyi başardı ama. Önümüze bir tur ekibi aldık. Yine araya sığdık ama çok fazla vakit kaybetmeden binebildik. Eskişehir küçük ama yine de biraz zaman problemi var. Oradan oraya yetişmek zor. Biz 3 gündür değil mi Eskişehir'deyiz? Aynen. Hala bitiremedik. Hani günübirlik Eskişehir, böyle trenle gelelim, gezelim, dönelim. Her yeri gezecekseniz, her şeyi yapacaksanız o iş zor yani. Yetmiyor. Birkaç gün daha alabilir misiniz? Evet, Çok sanki sevdim. 5 gün olsa. Aa evet. Bana bir de arkadaşlar şey dedi yani 3 gün ne yapacaksın orada, bir günde biter orası falan. Bitmiyor işte yani. Ben de dedim öyle. Zaten yarısı kapalı bayram yüzünden. Ona rağmen bitiremedik, düşün. Onur Bey de kaptanımız. Arkada görüyorsunuz. Bizimle Eskişehir hakkında aynı zamanda bize rehberlik yapıyor. Şuraya gittiniz mi, buraya gittiniz mi diye destek oluyor sağ olsun. Kanalımıza da abone oldu. Bu videoyu da izleyip beğenecek herhalde. Oo süper. Teşekkür ederiz. Günde kaç sefer yapıyorsunuz? Sesi gelmiyordur. Ben buradan şey yapayım, translate gibi. Günde 400-500 sefer yapıyormuş. Yaklaşık olarak 8 gondol var. Günde 40 sefer bir kişi yapıyormuş. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne geldik. Yılmaz Büyükerşen kimdir? Namı diğer Yılmaz Hoca. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Anadolu Üniversitesi'nin bir süre rektörlüğünü yaptı. Ardından Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptı. Ve bu şehre çok şey kattı. Neredeyse şehirde gördüğünüz her yerde Yılmaz Büyükerşen'in elini görmektesiniz. Yılmaz Büyükerşen'in büyük bir hobisi vardı. O da bal mumu heykeller yapmak. Bir atölyesi ve öğrencileriyle beraber Yılmaz Büyükerşen çeşitli bal mumu heykelleri yaptı ve bu müzede onun için açıldı. Şimdi biz bu müzeyi sizler için gezdik. O görüntüleri sizlere göstereceğiz. Ama içeride çok önemli bir nokta var. Orada başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok önemli kişinin bal mumu heykelleri var. Bu kısımlarda normal fotoğraf çekilmiyor. Onlar sizi çekiyorlar ve burada ödemiş olduğunuz ücret de ihtiyacı olan öğrencilere harcanıyor. Biz de Bildur'la beraber bu fotoğrafı çekildik ve çok mutlu olduk. Sizi şimdi o görüntülerle baş başa bırakıyoruz.
Şimdi Eskişehir Odunpazarı'nda Atlıhan El Sanatları Çarşısı'na geldik. Burası böyle küçük, minik ama dolu dolu bir yer. İçi içine, dışı dışına sığmıyor ve inanılmaz turist kaynıyor içerisi. Şöyle 2 katlı bir yer. Küçük dükkanlardan oluşuyor. Bu dükkanların içerisinde de turistlerin ilgisini çekecek küçük çapta el ürünleri, minik eserler var. Küçük ne bileyim çantalar, magnetler falan filan var. İşte bayraklar, tesbihler. Bu şekilde ilginizi çekebilecek her şey burada mevcut. Ama en önemlisi lüle taşı var. Burada onların ustaları falan da var. Atlıhan El Sanatları Çarşısı'na geldiğinizde en çok göreceğiniz şey şüphesiz lüle taşı olacak. Lüle taşı magnezyum ve silisyum minerallerinden yapılıyor. Sadece Eskişehir'de çıkıyor. Eskişehir'de de en çok Sepetçi köyünde ve civardaki diğer köylerde de çıkartılıyor. Tarihi çağlardan günümüze kadar bu lüle taşı çıkartılıyor ve işleniyor. Bugün dededen toruna geçmiş olan bir meslek aslında bu. İçeride çeşitli ustalar var, yaşlı ustalar. Bu ustalar torunlarına, hatta sorduk 5. 6. kuşak bile var. Onlara kadar geçirmişler bu lüle taşını. Her biri burada oturuyor tek tek ellerindeki küçük kesi aletleriyle lüle taşını hafif hafif yontarak çeşitli eserler yapıyorlar. Lüle taşı aynı zamanda suyla temas ettiği zaman yumuşayan bir taş. Bu nedenle kolaylıkla oyulabiliyor. Kurutulduğu zaman da sertleşiyor tekrardan. Fazla kurutulduğunda sertleştiği zaman kırılabiliyor, çatlayabiliyor. Ustalar bunu çok iyi derecede oranlıyorlar ve herhangi bir şekilde çatlama olmadan yapıyorlar. İçeride çeşitli taşlar da var. Onları gözlemleyebilirsiniz, onlara dokunabilirsiniz. Suya attığınızda yüzüyor, böyle enteresan bir taş. Çok uygun fiyatlardan başlıyor, çok yüksek fiyatlara kadar, işin kalitesine kadar değişiyor. Ustanın harcadığı emeğe, işte kullanılan taşın miktarına göre fiyatları da değişiyor. Onların görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Siz gelirseniz Atlıhan Çarşısı'nda ve diğer birçok yerde lüle taşı bulabilirsiniz. Görüşürüz. Odunpazarı'nın en farklı, en görkemli binasının önündeyiz. Burası neresi? Odunpazarı Modern Müzesi. Odunpazarı Modern Müzesi, Odunpazarı'nın tarihi dokusunu çağdaş bir bakış açısıyla buluşturuyor. İçeride çeşitli sanatçılardan çeşitli eserler yer alıyor. Buyurun birlikte gezelim.
hamam müzesine geldik. Biliyorsunuz hamam kültürü antik çağlardan günümüze kadar gelmiş. Önceleri Roma, Bizans dönemlerinde bu antik kentlerde hep hamamları görüyoruz zaten. Oralarda varmış. Kente girmeden önce gelen misafirler veya kent sakinleri yıkanırlarmış. Ondan sonra üzerlerinde bir mikrop varsa, bir bakteri varsa, gerçi o zaman bakterinin, mikrobun ne olduğunu bilmiyorlarmış ama yine de temizlik kültürü hakimmiş. Ne bilsin adam değil mi bakteriyi? Yıkanıp şehre öyle giriyorlarmış. O kültür daha sonrasında Selçuklulara ve Osmanlılara kadar ilerliyor ve günümüze kadar geliyor. Günümüzde hala mahalle aralarında veya bazı önemli noktalarda, lokasyonlarda hamam görüyoruz. Sen hiç hamama gittin mi? Gittim. Nasıldı? Eğlenceliydi, güzeldi, otantik. Hamam kınasına da gittim. O nasıl oluyor? Onda da normal kına törenleri var, bir de oynuyorsun. Değil mi? Artık böyle eğlenceyle şey, hamam bir araya şöyle- geliyor. Çın 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 çın. Ben de bilmiyorum. Unuttum adını. Fes mi? Ne öyle bir şey? Bilenler yoruma yazsınlar. O çıngır 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 seslerle darbuka falan çalıyorlar mı? Yok herhalde öyle o yok bir şey. benimkinde. Belki bazılarında vardır bilmiyoruz ama seninki dediğin bu arada sana ait değil. Biz kınamızı öyle yapmadık Evet, da yapmadık. birisinin kınasına gitmiştin sen. Orada o şekildeydi, eğlenceliydi. Ben gitmedim tabii Bildur'un anlattıklarından. Aslında çok istiyorum ha bir arkadaş. Erkekler niye kınayı Evet, yapmıyor? niye hamam Hamamda yapmıyor. kınası yapmıyorsunuz? Kınayı çünkü kızlar yapıyor, erkekler yapmıyor. O yüzden. Bazı kınaları erkekler alıyorlar. Bari hamam kınasına da alsalar da biz de görsek. Mantıklı. Biz niye bunu daha önce Ne düşünemedik? güzel olurdu. Şimdi bu kültürü bir de müzede deneyimleyelim. Gelin gezelim.